Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hiç fazla değerli vaktinizi almadan bugünkü haberimiz Türkiye'den şöyle geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti. Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor. Değerli izleyiciler, lütfen haberi sonuna kadar izleyin. Bu çifte emeklilik için neler yapılması gerekecek? Kaç yaşında olmanız lazım? Bütün bilgiler bu videoda. Videom hoşunuza giderse, beğenirseniz, bana bir like verirseniz sevinirim. Tabii ki abone olarak da destek olursanız gurur duyar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz günlerde sinyalini verdiği tamamlayıcı emeklilik sisteminin bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Peki, çalışanlara emekli olduktan sonra çift maaş alma hakkı tanıyacak bu sistem nasıl işleyecek? Kimler faydalanabilecek? Primi kim ödeyecek? Bütün detaylar bu haberimizde. Emekli maaşların düşüklüğü nedeniyle çeşitli çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de bu yıl devreye girmesi beklenen bu kısa adı TES veya TES olan tamamlayıcı emeklilik sistemi. Bu sistem çalışanlara emekli olduktan sonra ikinci bir maaş alma hakkı tanıyacak ve böylece gelirlerinin düşmesini önleyecek. Erdoğan sinyali vermişti. AK Parti Kongresi'nde milyonların merakla beklediği yeni sisteme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamlayıcı sigorta modelleri ile sosyal güvenlik sistemimizde etkinliği ve sürdürülebilirliği tahkim edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Peki, bu sistem nedir? Nasıl işleyecek? Konuya ilişkin detayları Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem anlattı. Tüm çalışanlar için zorunlu olacak. Değerli izleyiciler, yani çalışanlar mecbur ödemeye primi, ben istemiyorum demek yok. Tamamlayıcı emeklilik sisteminden çalışmaya devam eden herkes yararlanabilecek. Burası şimdi çok önemli bir konu. Emekli olup çalışanlar ise şartları sağladığında ikinci bir emeklilik hakkına kavuşacak. Sistem tüm çalışanlar için zorunlu olacak. Yani emekli oldunuz, emekli maaşınız var ama çalışmaya devam ediyorsunuz. Şartları doldurduğunuz zaman ikinci bir emeklilik size bağlanacak değerli izleyiciler ve şartlara da biraz sonra hemen geliyorum. Birkaç saniyenizi daha alacağım. TES primlerini kim ödeyecek? Çalışanlar ikinci bir prim ödeme sistemine dahil olacak. Sistem SGK'dan tamamen ayrı işleyecek. Yani bu bambaşka bir kasa. Bilindiği üzere işçinin SGK'dan primlerini patronlar ödüyor. Ancak TES primleri için üçlü bir yapı olacak. Modele göre kişi brüt maaşının en az %3'ünü öderken işveren de aynı oranda katkı yapacak. Ödenen prim miktarının %30 kadarını da devlet katkısı yapılacak. Böylece birikim artacak. Peki, emeklilik şartları nelerdir? TES'te şu an emeklilik için, değerli izleyiciler bakın şu an diyor, yani değişebilir. TES'te şu an emeklilik için 10 yıl çalışma ve 56 yaş şartı bulunuyor. Yani 10 yıl çalışan 56 yaşında emekli maaşı alabilecek. Söz konusu şartlar göz önüne alındığında bazı çalışanlar SGK'dan önce TES'ten emekli olabilecek. Yani o 10 seneyi doldurduysan yaşın 56 üzerinde ise TES'ten daha evvel emekli olabilirsin. Ancak yaş şartının değiştirilebileceği söyleniyor. Biraz evvel dediğim gibi o 56 yaş değişebilir. Onu biraz evvel söyledim. Üzerinde çalışılan formüllere göre 60 yaş şartı da masada. Yani belli değil, yaşı 60 yapabilirler.
Ancak kesin karar yasal düzenleme sonrası netleşecek. Maaş nasıl ödenecek? Değerli izleyiciler, bu 60 yaşında biraz kafama takıldı. Ona biraz sonra geleceğim. TES orta vadeli programda da yer aldı. OVP'deki tarihe göre bu yılın son çeyreğinde sistemin aktif hale getirilmesi bekleniyor. TES'ten emekli olanlara 2 alternatif sunulacak. İsteyen maaş, isteyen toplu para alabilecek. Yani her ay emekli maaşı alabilirsin veyahut da dersin ki benim hakkım ne kadar kasada, senin hakkın şu kadar 100.000. Ben hepsini birden çekmek istiyorum. Hepsini birden de çekme hakkınız olacak. Şimdi biraz evvel size dedim bu 60'a kafam takıldı diye. Değerli izleyiciler, Avrupa'da, Almanya'da 67 oldu biliyorsunuz. Almanya en çok ilgilendiriyor. Bizim Türk vatandaşlarımızı en çok, gurbetçiler orada olduğu için 67 oldu. Hatta 69 yaşına kadar çalışma sistemlerine bakıyorlar. İsviçre'de, benim yaşadığım ülkede, dün de birisi sormuş, abi sen nerede yaşıyorsun diye. Ben İsviçre'de yaşıyorum. İsviçre'de de biz 65 yaşına kadar çalışıyoruz. Ve İsviçre'de de 67 yapmak istiyorlar. Ve değerli izleyiciler, bu ikinci emeklilik sistemi İsviçre'ye 1980 senelerinde geldi. Yani daha 1980 senelerinde birinci emeklilik İsviçre'de yaşayan vatandaşlar, emekliler için yetmemeye başladı. İsviçre bunun üzerine yeni bir kanun çıkardı. İkinci bir emeklilik zora koştu. Yani çalışmaya başladığınız zaman ilk önce birinci emekliliği ödüyorsunuz, siz ve işveren. 25 yaşınıza geldiğiniz zaman mecbursunuz ikinci emekliliğe de prim ödemeye. Sizin ödediğiniz kadar işveren de, patronunuz da ödüyor. Ve zaman zaman anladılar ki değerli izleyiciler, ikinci emeklilik de yetmiyor. Ekonomi yüzünden, zamlar yüzünden ve İsviçre kanunu şöyle diyor. Sen diyor bir banka hesabı açıp da üçüncü emeklilik yaparsan, yani o hesabına senede şu kadar para ödersen, 2025 yılı için 7.254 frank civarında ödersen vergiden düşülecek, yani çok vergi vermeyeceksin. Yalnız senelerce her sene ödediğin, oraya ödediğin parayı çekemiyorsun değerli izleyiciler. 63 yaşında dersen ben her şeyi kapatıyorum, gidiyorum veya da daha evvel her şeyi kapatıyorum, Türkiye'ye geri dönüyorum, o zaman çekme hakkınız var. Ama buradan bütün her şeyinizi öldürüyorsunuz. Veyahut da bir şirket açarsanız o zaman birazını çekme hakkınız var. Veyahut da bir ev satın, daire satın alırsanız çekme hakkınız var. İsviçre'de, size demek istediğim, İsviçre'de bu çoktan başlamıştı. Bilhassa ikinci emeklilik 1980 senelerinde başladı değerli izleyiciler. Biraz da İsviçre'den haberler aldınız. Daha da fazla bilgi almak istiyorsanız tabii ki yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size cevaplarım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bana bir like verirseniz tabii ki memnun olurum. Abone olmadıysanız sizler de abone olursanız sevinirim, gurur duyarım. Teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.